Herkese merhabalar hanımlar. Bugün polyester ipten ördüğüm bu güzel çantanın yapılışını paylaşacağım sizinle. Yapımı oldukça basit, yani ben çok kolaylıkla yaptım. Umarım siz de rahatlıkla yapabilirsiniz. Boyutu oldukça ideal. Şöyle göstereyim hemen. İsterseniz iş hayatınızda laptop çantası olarak, anne çocuk çantası olarak ya da günlük hayatınızda rahatlıkla kullanabileceğiniz ölçülerde. Bir sonraki bölümde detaylı malzeme bilgilerini ve anlatımını vermeye çalıştım. Umarım dediğim gibi rahatlıkla inşallah yapabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Evet, şimdi bu çantamız için gerekli olan malzemelerden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi polyester ipim var. Hemen şöyle bakalım. 100 gramı 150 metre uzunluğunda 2 milimetrelik bir ip, 3 milimlik bir tığım var, makasım var. Daha sonra sap detaylarını dikmek için ipim, iğnem ve 2 adet deri sapım var. Şimdi şöyle göstereyim. Ben şöyle bir şablon çıkarttım. 2 adet 104 santimlik, şöyle göstereyim, bir parçaya ihtiyacım var. Daha sonra 91 santimlik bir adet, 3 adet de 65 santimlik yine ayrı bir parçaya ihtiyacım var. İsterseniz şöyle yapayım. Bunun ekran görüntüsünü alın veyahut da not da alabilirsiniz. Daha kolay olur sizin için. Sürekli videoya dönüp bakmak zorunda kalmazsınız. Hani kaç santim yapmam gerekiyordu vesaire diye. Uzunlukları bu şekilde olacak. Enleri de 13'er santim olacak. Bilginiz olsun. Ben şimdi 104 santimlik parçamda 185 zincirle başlamışım. 91 santimlik parçamda 159 zincirle, 65 santimlik parçamda 107 zincir kullanmışım. Tabi bu sizin ipinizin kalınlığına, inceliğine, tığınızın inceliğine, kalınlığına ya da elinizin genişliğine, sıkılığına göre değişebilir bu zincir sayısı. Ben bu zincirlerle yapmışım, onu söyleyeyim size. Onun dışında polyester ipimden 9 adet kullandım. Onun dışında başka bir de plastik tutucuya ihtiyacınız olabilir. Hani birbirine dikerken kaydırma yapmamanız amaçlı. Malzemelerimiz bu kadar. Umarım hani verdiğim şablondan da ölçüleri net bir şekilde anlamışsınızdır. Sürekli şöyle tutuyorum ki ekran görüntüsü de rahatlıkla alabilin diye. Ondan sonra başka bir şeyimiz yok. Hemen yapımına geçebiliriz. Ben parçaları gördüğünüz gibi şu şekilde hazırladım. Benim siparişim siyah olduğu için videoda gözükmeyecektir diye ben farklı bir renk ip kullanarak şu an size çantanın yapılışını anlatacağım. Hazırsanız başlayabiliriz. Dediğim gibi videoda net gözükmesi açısından ben farklı bir renk iple başlayacağım. Şimdi şöyle anlatayım. Atıyorum 3 parçadan birinden, atıyorum 104 santimlik bir parçadan başladınız. Ben kaç zincir çekmişim? 185 zincir çekmişim. Ama dediğim gibi ipinizin kalınlığına, inceliğine veya elinizin sıkılığına, genişliğine göre bu değişebilir. Bunu metreyle, mezurayla ölçerek de yapabilirsiniz. Şimdi ben video uzun sürebilir. O yüzden şey yapacağım. Hani 185 zincirle başlamayacağım. Dolayısıyla şöyle küçük bir alana çalışacağım. Çünkü bu parçaların ilk 2 sırası önemli olan sizin için. Hemen şöyle anlatmaya çalışayım. Umarım yanlış bir şey yapmıyorumdur. Umarım anlayabilirsiniz. Şimdi atıyorum, dediğim gibi 104 santimlik parça için başladınız. Zincirlerinizi çektiniz. Mümkün olduğunca fazla çekmeye çalışın. 104 santime eriştiğiniz zaman metre ya da mezura ile ölçtüğünüzde, ilk sıkı iğne sıranızı yaptığınızda bunu metre ya da mezura ile ölçün. Çünkü zinciri ölçerseniz üzerine sıkı iğne yaptığınızda bunda daralma olabiliyor. Bu sefer zincirinizi hani tam 104 santimlik çekerseniz ne olur? Üstüne bir kat sık iğne geçeceğiniz zaman kısalır, emeğiniz boşa gider. O yüzden mümkün olduğunca fazla zincir çekmeye çalışın. İlk sıkı iğneniz sıranızı yaptığınızda ölçün. Atıyorum 104 santim oldu. Şu kadar fazla mı geldi? Hemen şu ucundan sökebilirsiniz. Ucuna gelene kadar ucunu bağlar, yakarsınız, işinizi bitirirsiniz. Şimdi dediğim gibi ben şimdi başladım, zincirimi çektim öyle. Hemen şu yanındaki, şöyle net göstereyim. Yanındaki ilk zincirimin tepesine hemen sıkı iğnemi yapmaya başlıyorum. Şimdi bütün zincirlerimin tepesine sıkı iğnemi yapacağım.
Buraları kesmeyeceğim. Zaten çalıştığım zincir boyutu bayağı kısa. Hızlı ilerleyecektir. O yüzden hiç videoyu bölmeyeceğim. Hatta şunu da şöyle yapayım. Hayal edelim. Nasıl yapacağımızı göstereyim. Şöyle demeye çalıştım aslında. Şimdi dediğim gibi fazladan zinciri çektiniz. Ne olur ne olmaz ihtimaline karşı. Bu ilk sıra yaptığım şu anki sık iğneyi siz de sonuna kadar geldiniz, bitirdiniz. Şurayı ölçtünüz. Şurayı bu ucundan bu ucuna kadar ölçün. 104 santim geldiyse sık iğne yapmayı bitirin. Sonra size şunu nasıl sökeceğinizi göstereceğim. Şimdi ilk sık iğnenin sıranızı bitirdiniz. Bu ilk sık iğne sırasında yapmanız gereken bir işlem var. Hemen onu göstereceğim. Son yaptığınız sık iğnenin ilmeğine tekrar batarak bir sık iğne daha yapıyorsunuz. Bakın başında yapmadık. Sadece sonunda aynı ilmeği 2 adet sık iğne yaptık. Bir zincirimizi çektik, döndürdük. Hemen şöyle göstereyim. Şu dibindeki değil bakın. Hemen bir sonradaki sıradaki zincirimin tepesine battım ve sık iğnemi yaptım. Şimdi aynı şekilde sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Evet, şimdi son sırama geldim. Şu gördüğünüz aslında son ilmeğim. Şimdi buraya batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Aynı yere tekrar batıp bir sık iğne daha yapıyorum. Başta tek sık iğne yaptım. Bir alt sırada olduğu gibi sonda aynı deliğe 2 adet sık iğne yaptım. Bir zincirimi çektim. Döndürdüm. Hemen dibindekine değil, bir sonrakine batarak sık iğnelerime devam ediyorum. 3. sıradan itibaren ölçüye gelene kadar, yani 13 santim genişliğine gelene kadar yapacağınız bütün işlem aynı. Sadece ilk 2 sırada sıranın sonunda son ilmeğe 2 adet sık iğne yapıyorsunuz. Dediğim gibi 3. sıradan itibaren artık bu kalkıyor. Hemen ne demek istediğimi göstereyim size. Şu an 3. sıradayım. Son ilmeğime bir kere battım, sık iğnemi yaptım, bitirdim. Zincirimi çektim, döndüm. Dibine değil, hemen bir sonrakine battım ve sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım karışık anlatmamışımdır. Hemen şu sıramı da bitireyim. Ne demek istediğimi tekrar anlatayım. Kafalar karışmasın. Bakın son sırama geldim. Bir sık iğnemi yapacağım. Zincirimi çektim ve döndüm. Şimdi tekrardan söyleyeyim, şöyle yüzeysel anlatayım. Zincirimi fazla çektim. Şey yaparsınız. Şöyle anlatayım. Zincirinizi çektiniz. 104 santim uzunluğuna eriştiniz zincirde. Size tavsiyem bunu 104 değil de 104 santimlik parça için konuşuyorum bu arada. Bir de kaç santimlikti? 91 santimlik, bir de 65 santimlik 3 farklı parçam vardı. Ben şu an örnek olarak 104 santimliği verdim. Atıyorum 104 santimlik zinciri değil de 120 santimlik çekin. Hani üstüne bir sıra sık iğne yapıp eksik kalmasındansa, dediğim gibi, çünkü hani kasma yapıyor sık iğne yaptıktan sonra, kısa kalıp onu söküp tekrardan başlamaktansa fazla çekin. Sonra ilk sıra sık iğnenizi yaptığınızda tekrar ölçü alın. 104 santim olduysa orada sık iğneyi sonlandırın. Sonra üzerine devam edin. 13 santim genişliğinde olacak şekilde şöyle örmeye devam edeceksiniz. Şimdi ne yapmıştım? İlk sıramda
Hemen sık iğneme başladım. Sadece son ilmeğime 2 adet sık iğne battım. Bir zincir çektim, yukarı çıktım. Yine son ilmeğime 2 adet sık iğne yaptım. Birinci ve ikinci sırada sadece bunu yapıyoruz. Üçüncü sıradan itibaren yine bir zincir çekip yukarı çıkıyorum. Sıramın sonuna geliyorum. Üçüncü sıradan itibaren bütün sıralarımın son ilmeğine tek sık iğne yapıyorum. Dediğim gibi sadece ve birinci ve ikinci sıralarda son ilmeğe 2 adet batıyorum. Bunun sebebi, eğer bunu yapmazsanız örgünüz şu şekilde ilerler. Yani üçgen şeklini alır. Bakın böyle yaptığınızda, şöyle de göstereyim. Bakın dümdüz ilerliyor. Bunu yapmamızın amacı bu. Şimdi bunu dediğim gibi atıyorum 104 santimlik bir işte başladınız. Bakın ben şöyle göstereyim, diğerinden göstereyim. Bakın böyle ördüm. Sıra ördüm. 13 santim genişliğine gelene kadar ördüm. 13 santimden sonra bir zincirimi çektim. Makasla kestim. Ve ipimin ucunu yaktım. Çünkü polyester ip kolay sökülebilen bir ip olduğu için ucunu yaktım ki sökülme vesaire olmasın diye. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Tamam, zinciri fazla çektik. İlk sırada 104 santime ulaştık. Bu ne olacak? Bu ne olacak? Hemen şöyle şu ucundan açacaksınız bunu. Yavaşça, dikkatlice tek tek sökeceksiniz. Şu an ben de söküyorum. Bakın. Son bir adet kaldı zaten. Söktüm. Son bir adete kadar söktüm. Dikkat edin, fazla sökmeyin. Bu sefer alttan sökülme yapar. Yine emeğiniz çöp olur. Şöyle gördüğünüz gibi hemen sıkıştırdım. Şöyle hemen göstereyim. Avare olarak şöyle bir ondan battım. İçinden geçireceğim. Sonrasında ucunu kesip kısa kalan yeri yakacağım. Şuraya yapıştıracağım. Bakın fazla kalan zincirimiz de artık yok olmuş oldu. Umarım dediğim gibi anlatmaya çalıştım ama inşallah kafalarınızı karıştırmamışımdır. Şimdi hemen parçalarımıza geçelim. Şöyle dediğim gibi 2 adet 104 santimlik parçamız var. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle 3 adet 65 santimlik parçamız var. Bunları iç katman olarak kullanacağız. 2 adet 104, 1 adet de 91 santimlik parçamız var. Şimdi 2 adet 104 santimlik olan parçayı bitirdikten sonra ipinizi koparmayın. Sadece 104 santimlik parçada bu geçerli. Bilginiz olsun. İpinizi koparmayın. Şuradan birleştireceğiz. Son ilmeğe geldiğimizde bir zincir çekip kesip yine ucunu yakacağız. Bunu nasıl yapacağız? Hemen göstereyim diğer parçamda size. Bakın bunu eklemedim ben birbirine şu anda. Şöyle iki ucunu birbirine ekleyeceğiz. Hemen ipimi alıyorum. Bir adet bağlama zincirimi çekiyorum. Hemen şu köşe noktasından girişimi yaptım. Diğer ucumdan da girişimi yaptım. Çekmiş olduğum bağlama zincirinin ilmeğini aldım ve içinden ipimi kaydırıp bir zincir çekiyorum. Bu şekilde. Şimdi bütün bu aralardaki sıkı iğnelere, karşısında tekabül eden sık iğnelere batarak burayı komple birleştireceğim. Nasıl yapıyorum? Hemen göstereyim. Bakın. Bir bu parçamın bu ucuna battım. Bir karşı tarafına battım. Çektim. Bir sık iğne. Buradan batıyorum. Karşısına batıyorum. Çekiyorum. Bir sık iğne. Tekrar yapalım. Buradan battım. Karşısından battım. Çektim. Bir sık iğne. Sıranın sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim.
Sıranın sonunda yine nasıl kesip koparacağınız vesaire onları tekrar ayrıntılı bir şekilde göstereyim size. Evet, bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Evet, ben şimdi sıramın sonuna kadar geldim. Hemen şurada bir zincirimi çekiyorum. İpimi şöyle keseceğim. Biraz uzun bırakarak kesin. Şöyle sıkıştırdım. Hemen şuradan şöyle bir alttan bir üstten giderek şöyle ipimi geçiriyorum ve içeriden yürüttüm. Şimdi ipimi bir tık daha kısaltacağım. Sökülmesini önlemek amacıyla şöyle keseceğim. Şöyle yapıştırdım. Hemen şuraya da aynı işlemi yapayım. Bunu biraz kısa kesmişim. O yüzden çok yürütemeyeceğim. Şöyle direkt altından geçireyim hatta. Evet. Şimdi iki parçamı halletmiş oldum. Evet, önümde şu anda 104 santimlik olan iki parçam var. İlk parçamdaki şu dikiş detayını ortaya gelecek şekilde bıraktım. Şöyle tam ortalayalım hatta. Şu an bakın kenarda. Şöyle tam ortaya gelecek şekilde ayarlıyorum. Bunu buraya bırakıyorum. Şimdi alttakinin dikiş detayı ise şöyle şu parçadan 6,5 santim geride olacak şekilde. Hemen ölçelim. 6,5 santim tam da hizalamışım. Bir tık daha kaydırabilirim. Evet. Onu da bu şekilde bırakıyorum ki geçirme işlemi yaptığımda şu parça kapansın istiyorum. Yani şu detaylar kapansın, kötü gözükmesin istiyorum. Şimdi elime 65 santimlik olan parçalarımı alacağım. Şöyle hemen göstereyim. Bu 65 santimlik parçam. Hemen bunun da orta noktasını buluyorum. Şöyle şuraya denk getiriyorum dikişe. Ve hemen şuradan teyelleyeceğim. Plastik tutucular polyester ip olduğu için kaygan bir ip ve kalın bir ip. O yüzden hemen fırtıp atabiliyor, işimiz zorlaşabiliyor. Hemen ben şöyle kabaca o yüzden tel işlemi yapacağım ki işim kolaylaşsın. Sonra bunu sökeceğim. Siz farklı bir yöntem biliyorsanız onu da deneyebilirsiniz. Ben böyle çok rahat ettiğim için bunu kullanıyorum açıkçası. Hemen şurayı bir iki kere daha döndüreyim, sağlam olsun. Evet, şimdi ipimi keseceğim. Şimdi üst parçamı ayarlamış oldum. Şunu bakın, hatta şöyle göz kararı da yapabilirsiniz. Ölçmenize bile gerek yok. Bakın, ortalama 3 parmak kadar geride bıraktım şu dikiş detayını. Şimdi bu üst parçamızı hazırladık. Şimdi diğer parçamızın içinden geçireceğiz. Şu şekilde. Evet, bu şekilde içinden geçirdim. Yine şuralardan birer tane tel atacağım ben. Evet, üst parçamızı teyelledik. Hemen ben şuralardan birer tane daha attım. Şimdi arka tarafını çevireceğiz. Şöyle düzgünce kaldırayım. Evet. Şimdi yapacağınız işlem, hemen şunun yine içinden geçiriyorsunuz. Yine buraya bunu teyelliyorsunuz. Bunun karşısına diktik ya, teyelledik ya. Aynı hizada gelmesine şöyle özen gösterin lütfen. Hemen ben de bir bakıyorum, kontrol ediyorum.
Evet. Şöyle olacak. Evet, artık bırakabilirim. Hemen şuraları teyelleyelim. Evet, burayı da birleştirdim. Şimdi orta alanda da 2 küçük teyel işlemi yapacağım. Şöyle bakın, artık tam karşısına tekabül ediyor. Şuradan da hemen arasını yoklayayım. Evet. Şöyle çekeyim. Hemen bakın, şurayı şöyle birbirine küçük bir teyel işlemi yapacağım. Bir buraya, bir buraya. Ayrıntılı göstermeye çalışıyorum, işiniz kolaylaşsın diye. Umarım videom sıkmıyordur ve umarım işinize yarar. Hemen ipimi kestim. Bir tane de şuraya atacağım. Evet, burayı da şöyle 3 kere döndüm, yeterli benim için. Şimdi şöyle çevireyim. Şu altta kalan alt taban olacak. Ben şimdi diğer 65 santimlik olan parçamı alacağım. Şöyle göstereyim. Şimdi bu parçada şu üste gelmişti. Şimdi alta gelecek. Hemen onu da nasıl yapıldığını göstereyim. Şöyle bunun içerisinden geçiriyorum. Şöyle yaklaştırayım. Bu sefer bu parça altta kalacak. Şöyle bunun da üstünden geçecek. Arkaya şöyle çevireceğiz. Bakın. Evet. Daha sonra yine 65 santimlik parçamı alacağım. Bunu da dediğim gibi üste geçtiği için bunu da alttan geçecek. Bunu da üstten geçecek. Yine arkasını şöyle çevireyim. Bakın. Evet, şu anda arka kısmındayız. Burada da yine alttaki parçamı üstte kalacak. Buradaki parçam alta gelecek. Şöyle. Bunda da yine bu parçam üstte kalacak. Bu parçam altta kalacak. Şimdi burada yapmanız gereken nokta ne biliyor musunuz? Şurası bu arada ağız kısmı. Şuraları taban kısmı. Unutmayalım. Şimdi şurayı bakın teyellemiştik. Hemen uç uca gelecek şekilde bunu teyelleyeceğiz buraya. Hemen bunun karşısına da bunu teyelleyeceğiz. Diğer şuradaki alana. Bunda da yine aynı işlemi yapacağım. Yine bakın şöyle ucuca getireceğim. Şuradaki teyel ucuyla burayı teyelleyeceğim. Sonra da bu parçada bu karşıya gelen tarafı teyelleyeceğim. Ben teyelleyeyim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet, ben şimdi gördüğünüz gibi ağız kısmını size anlattığım gibi teyelledim. Şimdi son bir parçam kaldı. O da 91 santimlik parçam. Şimdi onu yan kısmına yapacağım çantamın. Hemen şöyle kontrol ediyorum. Evet. Şimdi bunu nasıl yapıyorum onu anlatacağım. Şuralar çantamızın artık yan kısmı olmuş oluyor. Bakın gördüğünüz gibi hemen şöyle kapatacağım. İlk başta üst kısma denk gelecek.
Şöyle biraz daha açayım hatta arasını. Şöyle ortalıyorum. Yine bu alanı da teyelleyeceğim. Evet, çantamızın yan kısmını da teyelledik. Şimdi bu yüzey ön tarafta. Hemen şöyle şu altta parçam var gördüğünüz gibi. Onun içerisinden geçiriyorum. Şöyle. Evet, bakın. İçinden geçirdim. Hemen anlatmak istediğimi göstereyim. Şöyle bakın. Şu an yan tarafındayım. Şöyle. Şimdi taban kısmına döneceğim. Bakın. İlk parçamın haliyle üstünden geçiriyorum. İkinci parçamın altından geçiriyorum. Tekrar son tabanımın üstünden, ikinci tabanımın altından, pardon yan tarafın altından, sonra son kısım zaten burası olacak. Yani üstte kalan kısım, ağız kısmı. Görünüşü şu şekilde yani. Hemen yine burayı da teyelleyeceğim ben. Ondan sonra tekrar buluşalım. Evet, çantamızın tüm teyelleme işlemi şu an görmüş olduğunuz gibi bitti. Çantam bu şekilde oldu. Şimdi kendi kullandığım, yani çantamı yaparken kullandığım polyester ipimi alacağım. Hemen şu ağız kısmını komple sık iğne yapacağım. Şöyle ucunu yakayım, sökülme ihtimali kalmasın. Evet. Bir zincirimi çektim. Şöyle yan kısmın ilk tarafından başlayabilirim. Şöyle hemen göstereyim size de. Bakın şu an buradayım. Hemen şu köşe noktasına battım. Hemen buradan ilmeğimi geçireceğim. Ve bir sık iğnemi yapıyorum. Sonra bütün zincirlerimin tepesine birer sık iğnemi yapacağım. Buradaki işlem oldukça basit aslında. Tek tek kaçırmamaya özen gösterin. Potluk olmasın, kötü bir görüntü olmasın. Böyle gördüğünüz gibi komple şöyle göstereyim. Buradan başladım zaten. Hemen bu yan tarafa devam edeceğim. Başladığım yere kadar geleceğim. Siz de komple ağız kısmını yapın. Bitirdikten sonra buluşalım. Evet, ben şu anda tüm kenarımı size gösterdiğim gibi sık iğne şeklinde ilerledim. Çantamız artık tamamen bitti. Şöyle göstereyim. Şimdi sap kısımları yapılacak. Sap detaylarını dikeceğiz. Ben şöyle içeriden dikmeyi düşünüyorum açıkçası. Şu şekilde. Sadece şu dış kısmı gözüksün istiyorum. Şöyle göstereyim size, daha net görün. Evet, şu şekilde dikeceğim. Şimdi bir ölçü baz alacağım. Bakalım nasıl yapabilirim. Şöyle şu ortadaki değil, hemen kenardaki parçamdan ortalayarak diksem, şunu da şöyle diksem çok geniş olacaktır. O yüzden tam şöyle hizalamayın. Evet, böyle daha şık oldu. Şöyle hemen anlatayım. Şu orta parçam, hemen şöyle bakın, şöyle indireyim daha net anlaşılsın. Sonra da buraya, zaten şurada çantamızın delikleri var. Onları kullanarak dikiş iğnesi yardımı, dikiş ipi ve iğnesi yardımıyla hemen şu sap kısımlarını da dikeceğim. Dikerim, çantanın bitmiş halini artık göstereyim size. Dikim yerine çantayı nasıl, hani sapı nasıl dikeceğinizi göstermiyorum açıkçası. Zaten çok basit, dediğim gibi delikleri var. Dikiş ipiyle geçeceğim. Evet hanımlar, ben 2 adet çanta askımda dediğim gibi dikiş ipiyle diktim. Gayet şık bir model oldu. Hemen şöyle yakından da göstereyim size.
Gerçekten çok şık bir model oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki modellerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.